You are now leaving the United States. Renkli sokaklarına giriyoruz. Fakat şimdi herkes tarafından çok seviliyor. Şimdi en genç olanlarından birine geldik. Burada sorabilirsiniz daha önce timsahlar yaşıyor muydu diye. Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Teksas'ın en az bilinen ama bence en büyüleyici şehirlerinden biri olan El Paso'ya götürüyorum. Bildiğiniz gibi El Paso çöller, dağlar, tarih, sanat ve nefes kesen manzaralarıyla meşhur bir şehir. Adeta gizli bir cennet diyebilirim. Hazırsanız gelin El Paso'da ziyarete geldiğinizde görülmesi gereken, keşfedilecek yerleri birlikte gezelim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenip görmek istediğiniz tarzda videolar varsa aşağıda yorumlara belirtebilir ve gördüğünüz yerleri nasıl olduğunu, sizce nasıl bir yer olduğunu aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Hazırsanız güzel bir videoya birlikte başlıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım. Birinci durağımız Scenic Drive. Size sadece manzarayı göstereceğim ve sonra manzara eşliğinde küçük bir bilgi vereceğim. El Paso'nun en romantik ve en etkileyici noktalarından bir tanesi. Özellikle akşamları gün batımında. Bu tepeden şehri izlerken hem El Paso'yu yani şurayı hem de şu gördüğünüz ağaçlık yer Meksika. Şuradaki kırmızı X işareti Meksika. Nehrin sol tarafı Amerika. Burası Amerika, hemen şurası Meksika. Hem El Paso'yu görebiliyorsunuz hem de Meksika şehri olan Ciudad Juárez'i izleyebiliyorsunuz. Size ilginç bir bilgi vereyim. Burada evler var bir sürü arka tarafında ve bu evlerden bazıları eski gözetleme kulelerinin üstlerine inşa edildi. Yani buradaki evlerden bazıları eskiden sınırı gözetleyen kulelerdi ve şimdi üzerlerine ev inşa edildi. Duraklarınızdan bir tanesinin mutlaka burası olması lazım. Ayrıca arkamda gördüğünüz El Paso ve Juárez şehirleri Meksika-Amerika sınırının en büyük iki şehirleri. İkisinin de popülasyon bakımından ve her türlü gerekli büyüklük anlamında en büyük iki sınır şehri. El Paso'ya geldiğinizde görmeniz gereken lokasyon için El Paso'nun en yaratıcı ve en renkli sokaklarına giriyoruz. Burası sadece bir şehir değil, adeta bir açık hava galerisi. Burası halk arasında Chuco Town diye olarak geçiyor. Peki neden Chuco? Buraya neden Chuco diyorlar? Çünkü bu takma ad El Paso halkının kendilerini tanımlarken kullandıkları bir ifade, yani bir nevi de genel kültür diyebiliriz. Bu bölgede Meksika-Amerikan kültürünü yansıtan duvar resimleri bulabilirsiniz. Grafiti sanatçılarının tarihi figürleri, Aztek Maya motiflerini, politik ve sosyal mesajları bu duvarlara yansıtıyorlar. Ana temalar göçmenlik ve sınır hikayeleri, kadın hakları ve sosyal adalet, El Paso'nun kimliğini şekillendiren sokak sembolleri. Tamamen geri dönüşümden yapılan bir sanat eseri ve inanılmaz büyük. Şu binanın boyuna bakın. Sanat eserinin büyüklüğünü o zaman anlarsınız. İnanılmaz gerçekten. Şöyle biraz zoom yapayım. Ayrıca buraya geldiğinizde Love District'i de ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burası sadece bir yaşam alanı değil, sanatla iç içe kurulmuş kompakt bir yer. Eskiden depo ve sanayi amaçlı kullanılan eski tuğla binalar şimdi ise kafeteryalara, sanat galerilerine, kitapçılara ve loft dairelere çevrildi. Yeni nesil El Paso'lular burayı yaratıcı yaşam alanı olarak tamamlıyor. Her köşede bir sanat atölyesi, vintage mağaza ya da canlı müzik dinleyebileceğiniz harika kafeler veya lokasyonlar bulunabilir. Geldiğinizde mutlaka burayı ziyaret etmenizi ve bu alanları görerek buranın kültürünü anlamanıza yardımcı olması için görmenizi tavsiye ediyorum. Microsoft'un
El Paso İnovasyon Hub'ı var. Yani burada içeride gördüğünüz gibi farklı etkinlikler ve çalışmalar gerçekleşiyor. Gelip burada bunlara katılabilirsiniz. İlginç bir bilgi vereyim size. Buralarda, sokaklarda QR kodlar görebilirsiniz. Bu QR kodları tarattığınız zaman o sanat eserinin hangi sanatçıya ait olduğunu bulabiliyorsunuz. İlhamını nereden aldığı, hatta müzik listesine kadar dinleyebiliyorsunuz. Hatta buradaki bazı sanat eserleri Juarez'deki sanatçılarla ortak yapılıyor. İki şehir arasındaki kültürel etkileşimi de göstermiş oluyor. El Paso, Texas'a geldiğiniz zaman görmeniz gereken noktalardan bir tanesi de Museum of Art Müzesi. Gerçekten içerisinde önemli sanat eserlerini bulunduruyor. 1959 yılında Samuel Kress Vakfı'nın Rönesans ve Barok dönemi eserlerini bile içermektedir. 1998'de Downtown Sanat Bölgesi merkezine taşındı. Meksika kültürünü, Teksas kültürünü, El Paso'yu ve bu iki kültürün birleşimini daha iyi anlamak için gelip görmeniz ve ziyaret etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca El Paso şehir merkezi, yani Downtown El Paso'da görülmeye değer lokasyonlardan bir tanesi. Bu çok ünlü timsah heykeli. Burada sorabilirsiniz, daha önce timsahlar yaşıyor muydu diye. Hayır. Burada önceden bir timsahların olunduğu bir alan vardı. Park vardı, yaşam alanı. Onu kaldırdılar. Kaldırdıktan sonra da sadece geriye bu timsah heykelini bıraktılar. El Paso'ya geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken en önemli ve kesinlikle ziyaret etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise El Paso'nun en sevimli çılgınlığı Chihuahua Stadyum. Burayla ilgili çok enteresan bilgiler vereceğim size. Çünkü eğer sezonunu yakalarsanız kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Burada Taco Tuesday çılgınlığı var. Her salı günü burada taco yiyorlar, beyzbol maçı izliyorlar ve canlı müzik dinliyorlar. Her maç sonrası ise havai fişek kutlamaları yapılıyor. Oldukça renkli sahneler görebiliyorsunuz. Chihuahua Stadyumu'nun ismi konulduğu zaman çok büyük tartışma yaratmıştı. Fakat şimdi herkes tarafından çok seviliyor ve Chihuahua maskotlarının adı zaten size daha önceden anlatmıştım. Gelip mutlaka burada maç izleme keyfinin tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. El Paso sadece çöl ve sınırdan ibaret değil. Kesinlikle değil. Amerika kıtasının en eski misyonerlik rotalarından birine de ev sahipliği yapıyor. El Paso'nun ve hatta tüm Texas'ın tarihini anlamak istiyorsanız ilk durağınız kesinlikle Mission Trails olmalı. Isleta del Sur Cultural Center, and this pretty much will tell you when they visit. Burası 1600'lü yıllardan kalma 3 tarihi İspanyol misyonu birleştiren eşsiz bir rota. Spanish padres arrived in the 1500s, bringing their faith to native peoples who lived along the Rio Grande near present-day El Paso, Texas. Benim ilk durağım Isleta Mission oldu. 1682 yılında kurulmuş ve hala aktif kullanılan en eski misyonlardan biri. Here's a gate that's there, and this is something that we would like because it will give us recognition, and not only that, but people will know where's the tourist center. We drove by, like, where is it? Where is it exactly? Sessizliği, sade mimarisi ve çevresindeki yerel yaşam gerçekten büyüleyici. Avlusunda oturup etrafa baktığınızda sanki zamanda geriye gidiyorsunuz. Şu anda bugün kapalı çünkü yarın buranın yerlileriyle alakalı, eskiden hani biz Kızılderililer diyoruz. Kızılderililerle ilgili bir etkinlik olacak. O yüzden içeriği hazırlıyorlar. Yarın gelirsek mutlaka çekip size göstereceğim onu da. Bu çan orijinal çan arkadaşlar. 1829 ve 1907 yangını gibi yıkıcı felaketlere rağmen hayatta kalmış. Özellikle 1907'de İbadet Çan Kulesi'nde yangın çıktığında bile çalıyormuş. O yüzden burada o zamandan beri kurtulan orijinal çan, hatta hiç değişmeden duruyor galiba. Gerçekten kültür öğrenmek,
kültürünüzü geliştirmek, bilgi edinmek için buralara gelip mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi en genç olanlarından birine geldik. San Elizario Mission Trail olarak geçiyor adı. Burası El Paso'nun dışında San Elizario şehrinde 1789 yılında inşa edildi. Diğerine göre biraz daha büyük ve atmosferi daha etkileyici, tarihi duvarlar, geniş avlu ve etrafındaki küçük sanat galerileriyle adeta bir açık hava müzesi gibi. Özellikle misyonun yanındaki meydan yürüyüş yapmak, dinlenmek ve fotoğraf çekmek için harika bir nokta. Şu anda El Paso'da değiliz. El Paso'dan biraz uzaktayız. Bir yaklaşık 20-25 dakika mesafe var burayla El Paso arasında ve bu kasaba neyle ünlü biliyor musunuz? Vahşi Batı'nın en azılı isimlerinden biri olan Billy the Kid'in hapis tutulduğu ve Billy the Kid'in hapisten kaçtığı yer olarak biliniyor. Eğer izlediyseniz, meraklısıysanız Billy the Kid'i biliyorsunuzdur. Burada hapisten kaçtı. O yüzden burası bu anlamda da çok ünlü. San Elizario, Texas. Texas'a geldiğinizde El Paso'yu ziyaret ederseniz görmeniz gereken duraklardan bir tanesi de Sun Bowl Stadium. Çünkü bu stadı bildiğiniz dağın içine yapmışlar. O kadar güzel bir mimarisi var ki geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken lokasyonlardan bir tanesi. El Paso'ya geldiğinizde görmeniz gereken diğer noktalardan bir tanesi ise şu anda benim de içinde sırasında bulunduğum Meksika-Amerika sınırı. Şu anda tam kapıdayım. Bakın bayağı Meksika'ya giriyorum ve eğer şanslıysam şuradaki son U dönüşünü alacağım ve çıkacağım. Çıkamazsam gerçekten büyük bir sıkıntı. Yanlış girdim falan diyeceğim, bir şeyler söyleyeceğim ve geri dönmeye çalışacağım. Meksika vizem yok, kağıtlarımı doldurmadım. Green Card'la çıkarsam giriş çok büyük problem. Dua edin, geri dönmem lazım. Şurada ne diyor? You are now leaving the United States. Oh no! İnsanlar sıraya giriyor. Buradan dönüyoruz işte. Permitted. Buradan dönüyoruz işte. Amerika'dayız, yaşasın. Var ya, o kadar korktum ki tamam. Ya o sınıra gitseydik bir an gerçekten, eğer o U dönüşünü almasaydık ve sınıra gitseydik hani başım ağrıyabilirdi. Çünkü şakası olmayan bir şey, yani böyle dalga geçer gibi ya sınıra gittim, yanlışlıkla geldim dediğin zaman onlar da sana yanlışlıkla biraz sorun çıkarabilir. Son durumları da biliyorsunuz zaten. O yüzden siz bizim yaptığımızı yapmayın. Gelin sınırı ziyaret edin. Fakat ziyaret edilebilme noktasını araştırın ve ona göre gidin. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazlası kesinlikle devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.